Yıl 1918. Güneşin kavurduğu sonsuz bir kum denizi. Ve o denizin ortasında zamanın durduğu bir şehir, Medine. Kuşatma yıllardır sürüyordu. Surların dışı ana baba günü. On binlerce İngiliz askeri ve isyancı gruplar şehrin düşmesini bir akbaba gibi bekliyorlar. Surların içinde ise bambaşka bir manzara. Yarı aç, hastalıktan bitkin düşmüş, cephanesi tükenmek üzere olan bir avuç Osmanlı askeri. Ama gözlerinde açlığı bile bastıran o çelikten irade. Birinci Dünya Savaşı bitmişti. Mondros Mütarekesi imzalanmış, imparatorluk silahlarını bırakmıştı. Cepheler birer birer susuyor. Bayraklar birer birer iniyordu. Kağıt üzerinde savaş bitmişti ama Medine'de rüzgar hala barut kokuyordu. İstanbul'dan gelen telgrafın sesi odada yankılandı. Şehri boşaltın, teslim olun. Emir okundu. Oda buz kesti. Ama o beklenen, emredersiniz cevabı hiç gelmedi. Aynı emir bir kez daha sert geldi. Yine o ağır, sağır edici sessizlik. Dışarıda çember daralıyor. İngiliz baskısı bir balyoz gibi İstanbul'un tepesine iniyordu. Sadrazamlar değişiyor, hükümetler düşüyor, payitahta tek bir soru soruluyordu. Bu adam neden durmuyor? Bu şehir nasıl boşaltılacak? Fakat Medine'de sanki dünya ile bağını koparmış gibi orada çölün kalbinde öylece duruyordu. Günler geçtikçe bu bir askeri operasyon olmaktan çıktı. Bir inada, kutsal bir sınava dönmüştü. Çünkü o surların ardında kağıt üzerindeki emirleri okuyan değil, o emirleri tarihin terazisinde tartan, gerektiğinde susan ve dünyaya kafa tutan bir adam vardı. Tek başına bütün bir kuşatmanın kaderini, tarihin akışını değiştirecek kadar devleşen bir irade. Şimdi sorma vakti. Herkesin vazgeçtiği yerde, ölümü bir gömlek gibi giyip geri adım atmayan bu adam, Fahrettin Paşa kimdi? Ve onu dünyanın en güçlü ordularına değil, kendi devletine bile karşı getiren o büyük sır neydi? Her şey bugün Bulgaristan sınırlarında kalan Rusçuk'ta bir memur ailesinin evinde başladı. Adı Ömer Fahrettin. Daha çocuk yaşta savaşın soğuk yüzüyle tanıştı. 1877'de Rus orduları Balkan'a ateşe verdiğinde ailesiyle birlikte İstanbul'a kaçan binlerce muhacirden biriydi. Belki de o gün yurdunu kaybetmenin ne demek olduğunu bizzat yaşayarak öğrendi. Kararını vermişti. Bu toprakları korumak için yaşayacaktı. Yol belliydi. Harbiye. 1888'de Harp Okulu'ndan mezun olduğunda o sadece bir teğmen değil, askerlik sanatına aşık bir dehaydı. 3 yıl sonra 1891'de Harp Akademisi'ni birincilikle bitirdiğinde artık kurmay rütbesini takmıştı. Disiplini öyle sert, zekası öyle keskindi ki çevresindekiler onun sıradan bir subay olmayacağını anlamıştı. Balkanlar kaynıyor, imparatorluk can çekişiyordu. Fahrettin Paşa Çatalca'da Edirne'nin geri alınışında en zorlu siperlerindeydi. O masa başı bir komutan değil, barut kokusunu ciğerlerine çekmiş, sahada pişmiş bir savaşçıydı. 1914'te Büyük Savaş'ın ayak sesleri gelmeye başladığında artık Musul'da 12. Kolordu'nun başındaydı. İmparatorluğun en kritik noktalarından birini tutuyordu. Tecrübeliydi, sertti ve orduda isminden saygıyla söz ettiriyordu. Fakat henüz kimse bilmiyordu. Ne o ne de İstanbul. Onu tarihin altın sayfalarına kanıyla, teriyle ve inadıyla yazdıracak o asil görev henüz gelmemişti. O görev geldiğinde sadece bir şehrin kaderini değil, bir milletin haysiyetini de omuzlarında taşıyacaktı. Peki, bir komutanı efsane yapacak o emir neydi? Ve yolun sonu neden kutsal topraklara çıkıyordu? Mayıs 1916.
çölün derinliklerinde kumun altına gömülmüş gizli bir hançer bileniyordu. İngiliz istihbaratı ve Mekke Şerifi Hüseyin, tarihin en büyük ihanetlerden biri için el sıkıştı. Plan kusursuzdu. Hicaz'ı ateşe vermek, Osmanlı'yı sırtından vurmak ve İslam dünyasının kalbine İngiliz bayrağı dikmek. Bu operasyonun mimarı ise gölgelerin arasında süzülen bir isim, Lawrence. İstanbul bu sinsi fırtınayı fark ettiğinde akıllara gelen tek bir isim vardı. En zorlu anların en sarsılmaz iradesi, Fahrettin Paşa. 28 Mayıs 1916'da Paşa, tarihin kendisine yüklediği o ağır yükü omuzlarına aldı. 3 gün sonra Medine'ye ayak bastığında karşısında sadece bir şehir değil, barut fıçısına dönmüş, her köşe başında bir isyanın fısıldandığı bir cehennem buldu. Paşa ilk telgrafını İstanbul'a bir çığlık gibi gönderdi. İsyan kapıda, fırtına kopmak üzere. Fakat İstanbul'un koridorlarında bu çığlık sadece uzaklardan gelen bir yankı muamelesi gördü. Ciddiye alınmadı. Ta ki o güne kadar. 3 Haziran 1916. Kıyamet koptu. Hicaz demiryolları havaya uçuruldu. Telegraf hatları parçalandı. Medine'nin dünya ile olan o incecik nefes borusu kesildi. Şehir bir anda uçsuz bucaksız çölün ortasında düşman deniziyle çevrili bir adaya dönüştü. Şimdi gözlerini kapat ve bu yalnızlığı hisset. Dışarıda İngiliz altınlarıyla ve modern silahlarıyla donatılmış 50.000 kişilik bir ordu. İçeride ise açlıkla pençeleşen, mühimmatı bitmek üzere olan ama gözlerini komutanından ayırmayan 15.000 Mehmetçik. Bu sadece bir sayı değil. Takviye yoktu. İkmal yolu yoktu. İstanbul'a atılan her yardım çığlığına gelen cevap bir ölüm fermanı gibiydi. İmkansız. İmparatorluk Çanakkale'de, Galicia'da, Kafkasya'da can çekişiyordu. Medine haritanın en uzak ve en karanlık köşesinde kendi kaderiyle baş başa bırakılmıştı. Modern tarihin gördüğü en trajik sahnelerden biri yaşanıyordu. Bir ordu kendi vatanı tarafından unutulmuştu. Ama Fahrettin Paşa unutmadı. Onun için bu artık bir strateji meselesi değildi. Bu bir şehrin savunulması da değil. O bu savaşı bir inanç savaşına dönüştürdü. Askerlerine sadece dayanın demedi. Onlara burada öleceğiz ama peygamberin gölgesinden ayrılmayacağız dedi. Fahrettin Paşa tarihin gördüğü en mutlak yalnızlığın ortasındaydı. Ama o yalnızlıktan sarsılmaz bir sadakat kalesi inşa edecekti. Peki, açlığın ve susuzluğun nefes kestiği o günlerde bu çöl kaplanı askerlerini hangi mucizeyle ayakta tutacaktı? Fahrettin Paşa önce Medine çevresinde 100 kilometrelik güvenlik hattı oluşturuyor. İsyancıların cephe savaşında hiç şansı yok. Çünkü Fahrettin Paşa'nın askeri disiplini karşısında eziliyorlar. Ama Lawrence başka bir taktik uyguluyor. Cephe savaşı değil. Vur kaç, demiryolunu havaya uçur, istasyonları yak, konvoyları bas. Medine'yi cepheden değil, aç bırakarak düşür. Ve bu taktik işe yaramaya başlıyor. Günler geçiyor, haftalar aylar. Yiyecekler azalıyor. Askerler sıtmaya yakalanıyor. Cephane tükeniyor. Türk askerleri kumanyalarına çekirge ölüsü katıyor. Son hurma tanelerine kadar hesap ediliyor. Ama teslim olmuyorlar. Fahrettin Paşa her sabah namazında askerleriyle omuz omuza duruyor. Her cuma ise hutbeyi bizzat kendisi okuyor. Ve yine böyle bir cuma günü kürsüye çıkıyor, sözleri camiyi dolduran sessizliğin içine düşüyor. Ey şanlı ordu, ey Mehmetçik, Türk gibi ahdettik, Osmanlı gibi ahdettik, Müslüman gibi ahdettik. Medine'yi asla bir İngiliz subayına teslim etmeyeceğiz diyor. Fakat diğer yandan Osmanlı Filistin'i kaybediyor. Kudüs düşüyor. Ve bu konuda İstanbul kararını veriyor. Medine boşaltılacak ve İngilizlere teslim edilecek. Fahrettin Paşa'ya bu emir geliyor. Askerleri çek,
şehri terk et. Fakat Fahrettin Paşa'nın cevabı çok kısa ama net. Bu mukaddes şehri, Efendimizin emanetini son nefesime kadar muhafaza etmeden terk etmeyeceğim. Ecdadımızın buraya diktiği bayrağı ben hayattayken indirmeyi kimseye muvaffak etmeyeceğim. Ve Fahrettin Paşa bu kez bir adım daha atar. Medine'de bulunan 30 parça kutsal emaneti 2000 askerin koruması altında İstanbul'a gönderir. Bu emanetlerin bir kısmı bugün hala Topkapı Sarayı'nda sergilenmektedir. Tarihler 30 Ekim 1918 tarihine geldiğinde Mondros'ta kalemler kağıda değil, bir imparatorluğun kalbine saplanır. İstanbul dilsiz, devletin kalbi durmuş. Medine'ye ulaşan emir soğuktur. Bırak ve teslim ol. Fahrettin Paşa titreyen elleriyle tuttuğu telgrafa bakarken sadece mürekkep görmez. İşgal edilmiş bir başkentin çaresizliğini okur. Esir bir iradenin emri hür bir askere hükmedemez diyerek sırtını dünyaya, yüzünü peygambere döner. Tam 72 gün açlık, çekirge istilası ve kavurucu kum fırtınaları altında zamanın durduğu o kutsal toprakta bir başına devleşir. 10 Ocak 1919 Medine'nin üzerine ölüm sessizliği çökmüş. Paşa artık bir komutan değil, İnancıyla devleşen bir çilekeştir. Ateşler içinde yandığı yatağı, yeşil kubbenin gölgesinde bir odadadır. Vücudu bitkin ama ruhu hala surların üzerindedir. Ancak dışarıda başka bir fırtına kopmaktadır. Kendi silah arkadaşları İngiliz tehdidinin gölgesinde trajik bir karar alır. Paşa, paşadan kaçırılacaktır. Kapı sertçe açılır. İçeri girenler düşman değil, kendi canından bildiği subaylardır. Albay Necip Bey'in gözlerinde hüzün ve mahcubiyet, ellerinde ise zorunluluğun kelepçesi vardır. Paşa doğruluğuna inanmadığı bir sona direnmeye çalışır. Derdest edilen sadece bir beden değil, koca bir tarihin şerefidir. Merdivenden zorla indirilirken Medine'nin tozlu rüzgarı yüzüne çarpar. Paşa kendisini tutan kollardan kurtulmak istercesine geriye, yeşil kubbeye doğru yaşlı gözlerle bakar. O an göğsünde kopan o feryat Medine semalarında yankılanır. Şahit ol ya Resulallah, ben seni bırakmıyorum. Bunlar zorla götürüyorlar, zorla götürüyorlar, zorla götürüyorlar. Merdivenlerin her basamağında bir Osmanlı asrı sessizce çöker. Ancak paşanın son bir hesabı vardır. Belindeki kılıcı çeker ama onu bir İngiliz generaline uzatmak için değil. O kılıç bir Fatih'in emaneti gibi peygamberin kabrine, hücre-i saadete bırakılır. Kılıcım sana emanet ey Allah'ın Resulü. Onu senden başkasına yar etme. Medine, Mondros'tan 72 gün sonra sessizliğe gömülür. Sokaklarda artık mehter değil, ayrılığın hıçkırıkları vardır. Fahrettin Paşa giderken arkasında bir mağlubiyet değil, bir askerin, bir aşığın ve bir milletin tertemiz bırakılmış onurunu bırakır. 27 Ocak 1919 Nil'in bulanık suları mağrur bir komutanın esaretine şahitlik ediyordu. Fahrettin Paşa, çöl kaplanı olarak girdiği kum fırtınalarından şimdi bir savaş esiri olarak Mısır'ın nemli zindanlarında sürükleniyordu. Gözlerinde hala Medine'nin tozu, yüreğinde ise ayrılığın sızısı vardı. 5 Ağustos 1919 Kaderin rüzgarı onu daha uzaklara, Akdeniz'in ortasında sağır bir kayalığa, Malta'ya savurdu. Gökyüzü aynıydı ama hürriyet artık bir seraptı. Paşa sürgünde diz çökeceğini sananlara inat, vakur duruşunu bir zırh gibi kuşandı. Fakat asıl darbe düşmanın namlusundan değil, çok sevdiği vatanından gelecekti. İşgal altındaki İstanbul'da gölgelerin yönettiği o karanlık mahkeme salonlarından bir karar alındı.
Medine'ye kuşlar bile aç kalmasın diye çekirge yiyerek savunan peygamberin kabrini canı pahasına koruyan Fahrettin Paşa, kendi devleti, kendi başkenti tarafından ölüme mahkum edildi. Bu bir mahkeme kararı değil, tarihin bağrına saplanmış paslı bir hançerdi. Sadece aylar önce paşa bizi bırakma diye ağlayan askerlerin kumandanı, şimdi siyasi hesapların ve işgalci çizmenin altında ezilenlerin kurbanı seçilmişti. Suçu mu? Teslim olmamak. Suçu, sadakati canından aziz bilmek. Medine'de İngiliz'e boyun eğmeyen adam, şimdi İstanbul'da bir idam fermanının soğuk satırları arasındaydı. Tarihin en acı cilvesi buydu. Düşmanın esir kampında hayata tutunmaya çalışan bir kahraman, kendi vatanının kağıtları üzerinde ölü ilan edilmişti. Ama bilmedikleri bir şey vardı. Fermanlar ölümü yazsa da tarih sadece sadakati mühürlerdi. Ve Fahrettin Paşa için hikaye bir idam hükmüyle bitecek kadar küçük değildi. Malta'nın sağır kayalıklarında bir aslan hapsedilmiş. İstanbul'un karanlık dehlizlerinde ise idam fermanları imzalanmıştı. Fakat Bozkır'ın ortasında, Ankara'da başka bir ateş yanıyordu. Mustafa Kemal sadece bir toprak parçasını değil, bir milletin onurunu ve onurunu sırtlayan evlatlarını kurtarmaya yemin etmişti. Ankara hükümeti masasında tek bir isim yankılanıyordu: Fahrettin Paşa. 8 Nisan 1921'de 2 yıllık zindan karanlığı milli mücadelenin sarsılmaz iradesiyle yırtıldı. Fahrettin Paşa artık özgürdü. Fakat yolu uzundu. Berlin'in puslu sokaklarında Enver ile kucaklaştı. Moskova'nın soğuğunda vatan hasretiyle yandı. Ve sonunda takvimler 24 Eylül 1921'i gösterdiğinde tozlu yolların sonu Ankara'ya çıktı. Ankara, idam mahkumu olarak gittiği sürgünden bir milletin umudu olarak dönmüştü. Dün fermanını yazanların yerini bugün onu bağrına basan bir meclis almıştı. O artık sadece Medine savunmacısı değil, şahlanan bir milletin öz evladıydı. Büyük Millet Meclisi bu büyük askeri bir onur nişanıyla ödüllendirdi. 9 Kasım 1921, Fahrettin Paşa, Genç Cumhuriyet'in yolunu aydınlatacak ilk meşalelerden biri olarak Kabil Büyükelçiliğine atandı. Meclisin ilk temsilcisi, milli mücadelenin doğudaki gür sesiydi artık. Kabil'in camilerinde, meydanlarında yankılanan o ses sadece bir diplomata ait değildi. O konuştukça Afgan halkı gözyaşlarıyla Anadolu'nun acısını hissetti. Altınlar, dualar ve kardeşlik yeminleri Ankara'ya akmaya başladı. Paşa sadece para değil, bir milletin yalnız olmadığını kanıtlayan o muazzam desteği topluyordu. Vatanı onu hem kurtarmış hem de tarihin en şerefli kürsüsüne oturmuştu. Bir zamanlar suçlu diye zincire vurulmak istenen eller, şimdi bir milletin kaderini mühürleyen ilk imzaları atıyordu. Hikaye tamamlanmıştı. Kavga bitmiş, fırtına dinmişti. Fahrettin Paşa uğruna idamı göze aldığı vatanına, İstanbul'a döndü. Üniformasını son kez titizlikle düzeltti. Askeri görevlerine, kutsal bildiği o disiplinle devam etti. 5 Şubat 1936, tüm general rütbesiyle emekli olduğunda sadece bir asker değil, bir tarih emekliye ayrılıyordu. Ama o ruh hiçbir zaman dinlenmedi. 22 Kasım 1948, bir Ankara seyahati. Rayların üzerinde akan bir tren Eskişehir yakınlarında aniden duraksadı. Paşa'nın Medine'den beri yorgun olan kalbi son kez tekledi. Çölün ortasında susuzluğa, açlığa ve ihanete direnen o dev yürek bir vagon penceresinden, vatan topraklarından bakarken sustu. Şimdi Rumeli Hisarı'nda, boğazın serin rüzgarlarına karşı sonsuz uykusunda. Ama nöbeti hala devam ediyor. Sonuç, bir ruhun teslim olmayışı. İngilizler ona korkuyla karışık bir hayranlıkla Türk kaplanı dediler. Çöllerin efendisi olduğunu kabul edip çöl kaplanı lakabını taktılar. Düşman bile onun sarsılmaz iradesi önünde selam durmak zorunda kaldı. O meşhur ajan Lawrence, hatıralarında Paşa'dan bahsederken kalemini bir saygı duruşuna dönüştürdü.
Çünkü Lawrence ve tüm dünya şunu biliyordu. Fahrettin Paşa hiçbir zaman teslim olmadı. Bedeni zincire vuruldu. Sürgünlere gönderildi. Ölüme mahkum edildi. Ama ruhu o kutsal topraklardan asla ayrılmadı. O kılıcını bir İngiliz generaline değil, peygamberin kalbine, Hazreti Fatma'nın çiçek açan bahçesine bıraktı. Tarih sayfaları kapanırken kulağımızda sadece o mübarek söz yankılanıyor. Vallahi Fahrettin sözünde durdu. Peki, siz bu sadakat abidesini daha önce duymuş muydunuz? Yoksa tarih kitaplarının tozlu rafları arasında mı saklı kalmıştı? Bu hikayeyi unutanlara hatırlatmak için yorumlarda buluşalım. Eğer tarihin saklanan yüzünü, görünmeyen gerçek kahramanlarını ve bu toprakların bitmek bilmeyen mücadelesini daha yakından tanımak istiyorsanız aramıza katıl. Bu sadece bir başlangıç. Çünkü bu hikaye henüz bitmedi. Görüşmek üzere, hoşça kalın.